Herkese merhaba. Bugün sizlerle biraz Lehçe dili hakkında konuşacağız. Yani Polonya'da konuşulan dil. Şimdi gelecek yorumlara istinaden baştan bir açıklama giriyorum. Hayır, kendimi Lehçe uzmanı sanmıyorum. Lehçe konuşabildiğimi bile iddia etmiyorum. Ama Polonya'da yaklaşık 2 sene falan yaşadığım için dille aşinayım. Anlayabiliyorum konuşamasam da. Ve Polonya'ya EVS için ya da Erasmus için ilk defa gideceklere ve bu dil hakkında hiçbir bilgi sahibi olmayanlara böyle bir giriş, ana hatlarıyla bir anlatım olsun diye yapıyorum bu videoyu. Öyle, başlayalım. Öncelikle Lehçe herkesin de sanırım bildiği gibi bir Slav dili. Şuraya Slav dili grafiğini ve dil ailesinin ağacını koymuş olurum. Yani başka ne diller var Lehçe'ye yakın olan, aynı aileden olan? İşte Rusça, Slovakça, Çekçe, Ukraynaca, Makedonca, ne bileyim burada görüyorsunuz zaten işte. Ama sanırım bu Slav dilleri arasında Lehçe'nin en yakın olduğu, Polonya'nın içindeki bölgesel diller haricinde işte ne var? Kashubian ve Pomeranian var. Mesela bunlar Polonya'da konuşulan diller. Bunların dışında Lehçe'nin en yakın olduğu dil Çekçe ve Slovakça. Rusça biraz daha uzak akraba kalıyor. O yüzden aslında hani bir Polonyalı Rusya'ya gittiği zaman Rusçayı anlayamıyor bizim Azerileri anlayabildiğimiz gibi. O kadar bir yakınlık yok ama tabii kolay öğreniyorlar çünkü işte ortak kelimeleri çok, gramer yapıları benzer vesaire vesaire. Konuşulduğu yerlerde hani resmi dili olarak sadece Polonya'da ve dünyanın diğer kesimlerinde de işte azınlıklar, Polonyalı azınlıkların olduğu ülkelerde, ne bileyim İngiltere'de çok var mesela, Amerika'da çok var. Oralarda da böyle halk kendi arasında konuşuyor. Onun dışında hani ana konuşulduğu yer Polonya. Başka bir ülkenin resmi dili değil Lehçe. Alfabesinden bahsedecek olursak da aslında sanırım Kiril alfabesi kullandığını düşünenler olacaktır. Ama Latin alfabesi kullanıyorlar. Hatta 966 yılından beri Latin alfabesi kullanıyorlar. Ondan önce de alfabeleri yokmuş. Lehçe sadece böyle konuşulan sözlü bir dilmiş. Yazıya dökmüyorlarmış. Hiç o yüzden alfabe kullanmıyorlarmış. Ama Lehçe yazılı olarak kullanılmaya başladığından beri kullandıkları alfabe Latin alfabesi. Ama tabii ki de bu alfabeye bizim gibi kendilerine özgü harfler eklemişler. İsterseniz bu harflere ve Lehçe alfabesindeki harflere bir göz atalım. Şimdi önce tabii ki de ben çoğu şeyi bir leh gibi söyleyemeyeceğim için Pavel'den yardım alacağım. Şöyle önce bir o saysın bakalım alfabeyi. A, O, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, okreskowane. P, R, S, T, U, V, Y, Z, Z. Şimdi bu alfabede tabii ki de kendilerine özgü farklı harfleri var. Bizim işte Ş gibi, Ü gibi vesaire. Bir de bunlarda 2 ya da 3 harf bir araya geldiğinde başka bir ses çıkarabiliyorlar. Bizde öyle kombinasyonlar yok. Bizde bir ses bir harfe eşit. Onlarda 3 farklı harf yan yana gelip bir ses oluşturabiliyor mesela. Bunun dışında bir de görünüşü bizimkiyle aynı olan, mesela C bizde var, onlarda da C var. Ama okunuşları farklı olan harfler var. Bunların hepsinden size bahsedeceğim. Mesela ilk önce başlıyoruz. C'den başlayalım. Bizde C. Onlarda yazılışı aynı C ama yaptığı ses S. Mesela cebula. Cebula. Ondan sonra üstü çizgili C var. Bunu aynı zamanda C ve I yan yana geldiği zaman da aynı sesi oluşturuyor. Bu da Ç ama daha yumuşak bir Ç. Mesela pięć ya da ciocia. Pięć. Ciocia. Ondan sonra CZ kombinasyonu var mesela. Bu da Ç ama bir önceki Ç'den biraz daha sert bir Ç. Bunun farkını ben yapamıyorum. O yüzden Pavel'i dinleyelim. Benim için ikisi de aynı geliyor kulağıma. Yapamıyorum. Ağzımdan çıkmıyor öyle farklı bir ses. Bunda da örnek mesela oczy. Oczy. Sonra DZ var. Bu da yapamadığım seslerden biri. Z gibi bir ses çıkıyor. Örneğin dzwon. Dzwon. Sonra çizgili Z. D ve çizgili Z var. Bunu aynı zamanda bunun çıkardığı sesi D, Z ve I yan yana geldiği zaman da çıkarıyor. Bu da C. Bizdeki C sesi. Cen mesela. Dzień. Ondan sonra D ve noktalı Z var bu sefer. Bunlar benim ömrümü yemişti öğrenirken. Örneğin Cem. Drzem. Bu da
C ama daha sert bir C. H bizdeki H aslında ama C, H yan yana geldiği zaman da H sesini çıkarıyor. O C'yi görmezden geliyorsunuz ya da ne bileyim İngilizce'de C, H yan yana geldiği zaman genelde Ç olur ama Polonya'da H oluyor. Kafa karıştırıcı olabilir. Mesela chusteczka. Chusteczka. J var bizdeki J. Onlarda çıkardığı ses Y sesi. Direkt bizdeki Y ama onlar J diye yazıyorlar bunu. Mesela yayko. Jajko. Ve şu harf benim en sinir olduğum harf. W. İngilizce'deki W gibi bir harf. Mesela małpa. Małpa. Sonra çizgili N var. O da aynı zamanda N, I yan yana geldiği zaman da aynı sesi oluşturuyor. Mesela koń. Koń. Böyle N ama böyle genizden böyle ince bir N. Çizgili O var. Bu da bildiğimiz U sesini çıkarıyor. Lehçede de zaten U olarak da yazıldığı yerler var. Aynı sesi çıkarıyorlar normal U. Ogórek. Ogórek. Daha sonra çizgili S var. Üstünde çizgisi olan S. Bu sesi aynı zamanda S ve I yan yana geldiği zaman da oluşturuyor. Bu da Ş ama yumuşak bir Ş. Środa. Środa. Sonra bir de sert Ş var. O da S ile Z yan yana geldiği zaman Ş. Bunların da farkını ben yapamıyorum. Si. Sz. Szkola. Szkoła. Bazen Polonyalı arkadaşlarım bana soruyorlar. Senin ismin bu çizgili S ile mi yoksa SZ ile mi yazılıyor diye. Ya da sesi öyle mi diye soruyorlar. Ben de diyorum ki yani benim için tek bir Ş var. O da Başak. Onlar için bu ikisinin arasında bir şey. Ben o ikisinin arasındaki farkı çok duyamıyorum. Yani böyle zorlarlarsa, harfleri tek tek söylerlerse tamam ama mesela kelimelerin içinde geçtiği zaman Środa, şkola. İkisi de aynı benim için. Sonra RZ var. Bu aynı zamanda noktalı Z ile aynı sesi çıkarıyor. Bu da J ama daha böyle kalın bir J. Mesela rzeka ya da plaja. Rzeka. Plaża. Ondan sonra W, bizde W yok zaten ama İngilizce'de olan W'dan farklı. Onlar da direkt V olarak. Bizdeki V ile aynı sesi çıkarıyor. Voda. Sonra bir de Y var. Söylediğim gibi J harfi Y sesini çıkarıyor lehçede. Peki Y harfi ne sesi çıkarıyor? Böyle I ile I arası bir ses çıkarıyor. Böyle I. I diye bir ses çıkarıyor. Mesela sen. Syn. Ben onu çoğu yerde normal I ya da normal I olarak okuyorum ama aslında arasında bir şey. Gene benden o ses çıkmıyor. Sonra çizgili Z var. Ve Z, I diye yazıldığı zaman da aynı sesi çıkarıyor. Mesela źle ya da zimno. Źle. Zimno. Bu da dediğim gibi o RZ daha sert. Bu daha yumuşak bir J sesi. Bizde gene bir tane J var. Onlarda farklı iki tane J var. J, J. Bir de en sanırım bunlara özgü harf ve ses olan O ve Ev var. Bunun da okunuşu aslında kelimeye göre değişiklik gösterebiliyor. Kelimeye göre değil, ardından gelen harflere göre. Mesela arkasından B geldiği zaman böyle om gibi, bazen M gibi falan okunuyor. Örnekleri Pavel sizin için okusun, ben buna hiç girmeyeyim. Wąż. Zaczął. Gołąbki. Pączek. Język. Zaczęli. Zęby. Böyle farklı harfleri ve okunuşları bu şekilde. Ve okunuşları gerçekten bizim için zor. Yani sanırım gene bir Fransızdan, İngilizden daha kolay okuyabiliriz. Çünkü bizde de işte R sesini yapabiliyoruz. Biz mesela Fransızlar hiç yapamıyor. Ya da işte Ş, Ç, bu sesler bizde de var. Bu kadar farklı olmasa da. O yüzden yapabiliyoruz aslında. Ama zor kısmı kelimeleri genelde hep böyle pişt pişt diye böyle sessiz harflerden oluşuyor sadece. Mesela wszystko, her şey demek ama wszystko. Sadece bir tane sesli harf var. O da sonunda. Başı wszystk mesela. Bunları yapmak biraz zaman alıyor. Ben hala yapamıyorum çoğu kelimeyi. Zorlanıyorum. O yüzden okuması zor olan bir dil. Öğrenmesi de zor olan bir dil. Şimdi gramerinden biraz bahsedeceğim. Şöyle Almanca bilenler biliyorlardır, işte kelimelerin cinsiyetleri var mesela. Bardak atıyorum kız olabiliyor ya da ne bileyim çikolata erkek olabiliyor. Hani bunların cinsiyetleri var.
Lehçede de bu var. 3 farklı cinsiyet var işte. Dişi, erkek, nötr. Ve bunun dışında 7 tane de ismin hali var. Mesela bizde işte yönelme hali, belirtme hali, bulunma hali vesaire vesaire, yalın hal falan var ya. Onlarda bundan 7 tane var. Zor olan kısmı buradan 7 tane hal olunca, bir de bu 7 hal kelimelerin cinsiyetine göre de değişince o kadar çok çeşit çıkıyor ki hani bir kelime şekilden şekile milyonlarca şekle girebiliyor. Milyonlarca tabii ki de abarttım ama mesela internette dolanan bir fotoğraf var, hani şuraya koyayım. Gra yani oyun kelimesinin girdiği haller. Hani bu kadar şekilde söyleyebiliyorsunuz o gra'yı, işte haline göre, cinsiyetine göre, zamanına göre vesaire. Çok değişiklik gösteriyor. Tamam, hadi bunu öğrenirsin. Orası sıkıntı olmazdı eğer bunun bir kuralı olsaydı. Kuralı var ama böyle yarısına bu kural uygulanıyor. Geri kalan yarısı hep istisna. İşte bu burada istisna, bu farklı olacak falan diyorlar hep. Hani o yüzden her kelimenin her halini böyle baştan duyarak, kulağınıza yerleşerek öğrenmeniz gerekiyor ya da oturup her kelimeyi ezberlemeniz gerekiyor. O benim için mümkün olan bir şey asla değil. O yüzden öğrenmek Lehçe dilini çok zaman alıyor gerçekten. Hani bir çocuğun öğrendiği gibi öğrenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Grameri sanırım dünyadaki diller arasında öğrenmesi en zor olan 3. dilmiş diye okudum dün. Bilemem. Grameri de böyle. Size şimdi Polonya'ya gideceğinizi işte Erasmus için ya da EVS için düşünerek orada en çok kullanacağınız 10 tane kelime ya da kalıp göstereceğim, öğretmeye çalışacağım. İşinize yarar diye düşünüyorum. Mesela cześć. Cześć. Bu selam demek. Bunu daha çok resmi olmayan, hani ne bileyim, öğretmeninize cześć demezsiniz. Arkadaşınıza dersiniz. Hello, hey gibi bir şey, yani selam. İkincisi dzień dobry. Dzień dobry. Bu da işte gene merhaba, günaydın. Bu daha resmi olan bir selamlama şekli. Bunu da her gün, her yerde kullanacaksınız. Bir markete girdiğinizde dzień dobry falan filan. Sonra do widzenia. Do widzenia. Bu da hoşça kal demek. Dziękuję. Dziękuję. Bu aşırı kullanacağınız bir şey. Hani markette bir şey aldınız, kasiyere dziękuję diyorsunuz. Teşekkür ederim demek. Proszę. Proszę. Bu birçok anlama gelebilen bir kelime ama size asıl günlük hayatta en çok kullanılan şekilde lütfen demek ya da buyurun demek ya da bir şey değil demek. Biri size teşekkür ettiği zaman proszę diyebiliyorsunuz. Başka aklıma gelmiyor böyle. Ondan sonra nie wiem. Nie wiem. Bu benim en çok kullandığım. Bilmiyorum. Bu nie'yi atarsınız da wiem biliyorum demek oluyor. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Anlamadım, anlamıyorum. Gene nie'yi atarsanız anladım, anlıyorum demek oluyor. Nie mówię po polsku. Nie mówię po polsku. Lehçe bilmiyorum, Lehçe konuşmuyorum. Bunu ben kullanıyordum en başlarda. Bununla ilgili bir ufak anı anlatacağım. Dilenci vardı mesela. Geldi benden para falan istiyor. Ne dediğini anlıyorum ama cevap verebilecek kadar Lehçem o zaman hiç yoktu. Hani bundan EVS'ten önceydi o. Para istediğini anladım tabii. Dilenci geldi, elini açıyor. Evsiz adam. Para istiyor. Ne isteyecek başka? Nie rozumiem po polsku dedim. Hani Lehçe anlamıyorum. Nie mówię po polsku. Lehçe konuşmuyorum dedim. Adam başladı bana bağırmaya, ne demek konuşmuyorsun, işte onu Lehçe söyledin, sen niye bana yalan söylüyorsun falan diye. Bu da böyle bir anımdır. O yüzden hani bir şey bilmediğinizi de, o dili bilmediğinizi o dilde söyleyince karşınızdaki insanı o dili gerçekten bilmediğinize inandırmak zor olabiliyor bazen. Sonra isminizi nasıl söylersiniz? Mam na imię Başak. Mam na imię Baszak. Tabii ki de Başak demeyin yani. Kendi isminizi söyleyeceksiniz orada. Ondan sonra bir de Türkiye'liyim diyelim. Jestem z Turcji. Jestem z Turcji. Turcji, Türkiye. Jestem, I am. Jestem z Turcji. Sanırım bu kadar anlatacaklarım ama aklımda şöyle bir fikir var. Mesela bundan sonraki her videonun sonunda bir tane Lehçe kelime söyleyeyim ve anlamını söyleyeyim. Lehçe kelimeler öğrenelim beraber. Ben de öğrenmiş olurum. Siz de öğrenmiş olursunuz eğer öğrenmek istiyorsanız. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Sanırım bitti bu video. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Çünkü gerçekten videoların önerilmesi için yardımcı oluyor bayağı etkileşim arttığı zaman. Ve abone olmayı da unutmayın eğer
Beğendiyseniz her hafta video yapmaya çalışıyorum son 2 aydır en azından. O kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.